Merhabalar, benim ismim Nesim. NDM Avukatlık Şirketi'nin kurucu ortaklarındanım. Bugün yanımızda Türkiye'den seneler evvel buraya gelmiş Sarıgül ailesi var. Selçuk ve Fatma. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Burada tabii Selçuk ve Fatma Sarıgül ailesi aynı zamanda bizim dostumuz. Sadece bizim müşterimiz değil. Bugün Panama ile ilgili küçük bir görüşme yapacağız. Toplantı demeyeceğim buna. Onlar Panama ile ilgili düşündüklerini, Panama'ya geldiklerinde neler yaşadıklarını ve bu süreç içerisinde buraya nasıl uyum sağladıklarını kısaca aramızda konuşacağız. Bu da tahmin ediyorum Türkiye'den buraya gelmek isteyen aileler ya da kişilere en azından bir yol planı olmuş olabilir diyelim. O zaman şöyle başlayalım. Niye Panama? Nasıl Panama'yı seçtiniz? Sarıgül ailesi normalde Türkiye'de nerede yaşıyordu ve niye Panama'yı seçtiniz? Ben başlayayım istersen. Öncelikle bir Japon şirketin daveti üzerine ben buraya gelmeye karar verdik ama gelmeden önce tabii eşimle biraz istişare ettik. Ne yaparız, nasıl olur, ne kadardır diye. İlk etapta 3 yıllığına gelmeyi planlamıştık. Fakat sonra baktık ki Panama'daki şartlar bize çok uygun. O yüzden uzatmaya karar verdik. Tamam. Sonrasında burada kendi işimizle yapmaya başladık. Bu şekilde kalmaya karar verdik ve kararımızdan da çok memnunuz. Evet. Bir Çocuklarımız yok. için iyi bir adım attığımız. Şahane, çok güzel. Peki Fatma, Türkiye'de doğmuş, büyümüş birisi olarak burada bir ailen var. Türkiye'den kalktınız, buraya geldiniz. Türkiye'de bir ailen var. Nasıl buldun burayı? Yani senin bakış açın Panama için nasıl? İlk geldiğin zaman ne hissettin? Burayı kendine, ailene, çocuklarına yuva olacak bir yer gibi düşündün mü? İlk geldiğin zaman ne dikkatini çekti? Yani seni Panama'daki neler hoşuna gitti ve ondan sonra diyebildin ki evet biz burada yaşayabiliriz. Öncelikle tabii ki endişelerim vardı. Hiç bilmediğim bir ülkeye gelme endişesi, aileden uzaklaşma korkusu vardı. Ama geldiğimde çocukların burada daha sakin ve huzurlu olduklarını fark edince alışmam daha kolay oldu. Önceliğimiz tabii ki çocuklarımızdı. Onlar için zaten kurulu düzeni bozmak değildi. Onlara daha iyi bir gelecek tasarladığımız için, daha sakin bir ortamda büyümelerini istediğimiz için burayı tercih ettik. Tabii bazı zorluklar yaşadım. Öncelikle dil bariyeri. Sonrasında işte Selçuk'un sürekli seyahat etmesinden, burada yalnız kalmamdan dolayı da bir takım zorluklar yaşadım ama sonuçta adapte oldum. İnsanları sıcak, yardımsever. Öncelikle çocukların da alışmış olması beni daha rahatlattı. Ben iyi ki gelmişim diyorum. Peki Fatma, çocukların uyumu nasıl oldu? Senin görüş açından. Çünkü sonuçta çocuklar Türkiye'de belli bir yaşına kadar geldi. Büyük kız tabii ki yaş olarak tahmin ediyorum liseye burada başladı. 15 yaşında geldi. Evet. Şu an Defne küçük olan 15 yaşında, büyüğü 23 yaşında. Çocukların yaklaşımı nasıldı Panama'ya? Yani küçük olanın daha çok bir fikri yoktu zaten. İlkokula burada başladı. Ama büyük kızım zaten orada bir sınav stresinden çok mağdur olduğu için buradaki eğitim sistemi ona daha rahat geldi. En azından kendini daha iyi ifade edebildi eğitim konusunda da. Adapte oldular bir şekilde ve iyi ki de geldik diyorlar onlar da. Ne güzel. Peki bir şey söyleyeceğim. Buraya gelecek diğer aileler için tabii ki eğitim çok ciddi bir konu, değil mi? Çocuklar geldiği zaman burada farklı okullar var. Sadece İngilizce eğitim veren okullar var. Fransızca eğitim veren okullar var. Amerika tedrisatında eğitim veren okullar var. Tabii ki normal yerel halkın gittiği okullar da var. Sence Panama'daki okulları, yani bugüne kadar çocukların okumuş olduğu okulları nasıl değerlendirirsin? Yani bir aile Türkiye'den gelirse sence çocukları buradaki okullarda onların istediği, yani bir ailenin istediği eğitimi almış olurlar mı? Yani tabii o kişiye göre değişebilir. Biz küçük kızımızda Fransız okulunu tercih ettik. Oranın
Müfredatına da Türkiye'deki okullardan dolayı aşinayız zaten. E, O yüzden olabilir tabii, niye olmasın? Bence iyi de olur. Yani Herkes- bir aile çocuklarını buraya rahatlıkla getirebilir ve eğitimle ilgili de pek bir kaygıların olmaz gibi. Şöyle biraz da ben bir şeyler söyleyeyim. Büyük kızımız liseye burada başladı. Özel kolejde başladı. Hiç zorlanmadı açıkçası. Çünkü Türkiye'deki eğitim sisteminden zaten çok yoğun ders çalışarak ve çok yoğun baskı altındayken buraya gelmişti. Burada çok rahat etti. Çünkü buradaki eğitim sistemi Türkiye'deki gibi değil. Sürekli sınava yönelik bir hazırlık, Hı hı. işte test çözme vesaire tarzında şeyler olmadığı için o çok rahat etti. Hatta ona çok böyle rahat, geldi. hafif geldi, Geldi, tamam. buradaki sistem. Tamam. Diğer taraftan buradaki sistem Amerikan sistemi olduğu için, özel kolejde de olsa Amerikan sistemi olduğu için hani direkt buradan mezun olup Amerika'da ya da Avrupa'da bir üniversiteye çok rahatlıkla gidebilme hakkı vardı. O yüzden hani biz büyükte hiç zorlanmadık. Küçükte şöyle bir sıkıntı yaşadık. Hiç Türkiye'de okula gitmemişti. Direkt burada Fransız Koleji'ne başladığı için bir dil bariyeri vardı. Onu aşması biraz zaman aldı ama onu aştıktan sonra onda da herhangi bir problem yaşamadık. Kaldı ki Fransız Koleji'nin şu anda international kısmında hem İngilizce öğreniyor, Fransızca öğreniyor, İspanyolca öğreniyor, Türkçe biliyor. Yani liseden mezun olduğunda 4 dili konuşuyor Evet, o olarak çok iyi. mezun çok iyi. olacak. O yüzden çok büyük bir rahatlık onun için. Ve biz bunu zaten biraz da planlayarak gelmiştik. O yüzden çok rahat ediyor. Diğer taraftan burada tanıdığımız diğer Türk aileler var. Onların çocukları lokal okullara da gidiyor. Yani Panama okullarına da gidiyor. Onlar da bir sıkıntı yaşamıyorlar açıkçası. Ne güzel. Çünkü AP sisteminden diploma alacak çocukları. O yüzden onlar da çok rahatlar. Ben hiç şikayetçi olan görmedim açıkçası. Evet, tamam, çok iyi. Şimdi Fatma, daha evvelden senin çok yolculuk yaptığını, ben ikisi olarak çok yolculuk yapıyorum. Panama en azından buraya gelecek diğer aileler için, Türk aileler için, Panama, Latin Amerika'nın Kanada'dan Brezilya'ya kadar, Arjantin'e kadar da bilirim, en güvenli ülkesi. Siz bu hususta ne düşünüyorsunuz? Yani buraya geldiğiniz zaman bir bayan olarak ya da sen Panama'da dolaşırken herhangi bir rahatsızlık hissettiniz mi ya? Birisi arkamdan gelir, çalar, şunu yapar, bunu yapar gibi bir kaygınız oldu mu? Ya da buradayken ne hissettiniz? Yani ben açıkçası öyle bir rahatsızlık hissetmedim. Tabii yaşadığımız bölgenin de mutlaka etkisi vardır. Biraz nispeten daha güvenli bir bölgesinde yaşıyoruz Panama'nın. Yani öyle caddede de yürürken herhangi bir endişe duymadım açıkçası. Sizin açınızdan güvenli. Öyle görüyorsunuz konuyu. Biz bu 9. yılımız Panama'da. Biz bugüne kadar herhangi bir güvenlik sıkıntısı yaşamadık. Sokakta gezerken de kimseyle öyle bir şeyimiz olmadı açıkçası. Ama bu tabii ki olmayacağı anlamına gelmiyor. Fakat bugüne kadar biz hiçbir problem yaşamadık. Eşimizden, dostumuzdan da bir problem yaşadıklarını duymadık açıkçası. O zaman dedikleri gibi burası güvenilir bir ülke. Bu çok önemli. Evet, ya, ben işim nedeniyle çok sık seyahat ediyorum. Şimdi mesela Guatemala'ya gideceğim. Mesela Panama hiç oralar gibi değil. Ne bileyim, ne Kolombiya, ne Guatemala ya da Peru gibi değil. Hani sokakta rahatlıkla yürüyebiliyorsun, Evet, doğrudur. gezebiliyorsun. Hiçbir sıkıntı yaşamadık biz. Oralarda her zaman bir tedirginlik oluyor ama Panama'da biz hiç öyle bir şeyle karşılaşmadık açıkçası. Tamam. Peki buraya geldiğiniz zaman tabii ki sonuçta Türkiye'den buraya geldiğiniz zaman burada oturabilmek için bazı izinlerin, işte yaşama izni olsun, çalışma izni olsun, bunların alınmış olması lazım. Geldiğiniz zaman nelerle karşılaştınız? Ve ben tabii ki biliyorum, bizden çalışmaya başlamadan evvel başka şirketlerle de çalıştınız. Bunu hani bir zaman çizelgesi üstüne koyarsanız geldiğiniz tarihten itibaren tüm bu yasal işlemler size ne kadar zorluk çıkarttı ve NDM'le çalışmaya başladığınız zaman nasıl ilerledi? Neler hissettiniz? Bununla ilgili ne anlatabilirsiniz? Bu konuda en hakim kişi benim. Yani Fatma çok fazla tabii şey yapmıyor. İlk başta daha önce de bahsettiğim gibi Japonlar için çalışmaya geldiğimizden dolayı burada Japonların daha önce anlaşmalı olduğu bir hukuk bürosuyla çalışmaya başladık. Fakat ilk 1,5 hatta 2 yıla yakın bir süreç içinde sadece geçici vizeyle
biz burada kalmaya devam ettik. Uzunca bir müddet bizi oyaladılar. Bir türlü hani kalıcı oturma iznine müracaat edemedik, işlemler aksadı. Sürekli böyle 6'şar aylık uzatmalar şeklinde bizi burada kalmamızı sağladılar. Fakat hani bu işin sonu çok iyi olmayacaktı. Çünkü zaten en fazla 3 yıl bu şekilde kalınabiliyormuş. Onu öğrenmiş oldum. İşte zaten seninle tanıştıktan sonra işin boyutları çok değişti. Artık kalıcı oturma izni almak için gerekli müracaatları yaptınız vesaire filan derken keşke ilk başta seni tanısaymışız. Çünkü bu kadar zaman 2 yılı kaybetmemiş olurduk. Sizinle çalışmaya başladıktan sonra neredeyse ilk 3-4 günde hemen ilk oturumumuz çıktı. Sonrasında da süreç ilerlerken hızlı bir şekilde kalıcı oturma iznimizi aldık. Hatta benim çalışma iznim de var resmi olarak burada. Hı hı. Ama diğer şirkette çalışırken hiç böyle şeyler yaşamamıştık. Sürekli böyle uzatmalar şeklinde gidiyordu. Sürekli ehliyeti uzat, oturma iznini uzat, giriş çıkışta parmak izi ver vesaire falan. Şimdi artık hiç öyle şeylerimiz yok. Hızlı bir şekilde her şeyimiz halloldu. Hani hiç bu kadar olacağını ben tahmin etmiyordum açıkçası. Çok hızlı ilerledi süreç. Yani iyi ki de sizinle tanışıp bu işe öyle devam Teşekkür ederim. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen bir Türk vatandaşı olarak, burada yaşayan bir Türk ailesi olarak kimlerin Türkiye'den buraya gelmesini, senin kişisel düşüncene göre, kimlerin Türkiye'den buraya gelip yaşamasının daha doğru olacağını kısaca nasıl? Şöyle, bir kere iş kurmak için Panama çok güzel bir ülke. Yani hani hızlıca şirketini kurup işini buradan devam ettirebiliyorsun. O çok büyük bir avantaj. Diğer taraftan eğer çocuğunuz Panama'da doğarsa otomatikman zaten Panama vatandaşlığı almış oluyor. Öyle olduğu için de Panama pasaportunun çok büyük artıları var. Yani Avrupa'ya vizesiz girebiliyorsunuz. O çok büyük bir avantaj. Onun dışında Amerika'ya ya da Çin gibi ülkelere vize almakta hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. O çok büyük bir avantaj. Hani hem güvenli yaşamak hem kendi işini yapmak açısından Panama çok güzel bir bölge. Diğer taraftan Panama bütün Latin Amerika'ya açılan bir kapı. Buradan Panama'nın Latin Amerika'nın her tarafına uçak var. Copa Hava Yolları o konuda çok iyi. Her yere uçuyor. Çok rahat. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. O yüzden Panama çok güzel bir geçiş kapısı. Bence buraya hani iş kurmak isteyenler, işte ne bileyim vize sıkıntısı yaşamak istemeyenler, Panama vatandaşlığı almak isteyenler rahatlıkla gelebilirler. Peki bu Panama'da doğumdan bahsettik. Daha evvelden kendi aramızda konuşuyorduk bunu. Daha evvelden sorduğum gibi şu anda Türkiye'de yaşadığımız Türkiye'deki sağlık sektörünün çok ileride olduğunu, sağlık sektörünün çok iyi olduğunu biliyoruz tartışmasız. Fakat aynı zamanda buradaki hastaneleri de gördünüz. Fatma, eğer burada doğum yapabilme ihtimalin olmuş olsaydı böyle bir şeyi değerlendirir miydin? Yani sonuçta buradaki hastaneleri gördün. Böyle bir şeyi değerlendirir miydin eğer çocuğunun Panama pasaportu alacağını biliyorsan, başka Amerika gibi farklı ülkelere gitmektense sence Panama'da doğum yapmak akıllıca olur mu bir bayan için? Yani buraya gelmek tabii ki Amerika'ya gitmekten çok daha kolay. Hı hı. Öncelikle bunu düşünerek evet neden olmasın diyebilirdim. Eğer işte ekonomik şartlarınız biraz daha iyiyse ve özel hastaneden yararlanma imkanım da olsaydı ki var şu an düşünürdüm. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Çünkü en azından bu da buraya gelmek isteyen genç aileler, çocuk yapmayı düşünen, burada hayat kurmak isteyen aileler var ise en azından onlar için de bir yol olur. Panama düzgün, düzenli çalışan, çok statik bir ekonomisi, tamamen dolarize, yani tamamen dolar kullanan, kendi para biriminin olmadığı dolar kullandığımız bir ülke. Bundan birlikte tabii ki büyük ihtimalle Selçuk da bu konuyla ilgili belki söylemek istediği bir şey vardır. Verginin az ödendiği ya da yurt dışından geldiği zaman verginin ödenmediği bir vergilendirme sistemi söz konusu burada. Bu da uluslararası ticaret yapan birçok Türk vatandaşı için çok olumlu bir şey. Bu konuyla ilgili ben tahmin ediyorum herhalde senin de bununla ilgili bazı çalışmaların oldu. Evet. Ne hissettin bu çalışmalarda? Yani vergilerin düşük olması, bazı nedenlerden dolayı vergi ödenmemesinin ekonomik olarak
nasıl bir katkısı oldu senin hayatına? Şöyle, öncelikle bahsettiğim gibi yurt dışından gelen yabancılar için vergilendirme sistemi çok farklı. Hemen hemen yok gibi neredeyse. Vatandaşlığa geçtiğiniz zaman belli şartlar altında bir takım vergiler ödüyorsunuz ama o da hani Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar az zaten. Diğer taraftan enflasyonsuz yaşamanın ne olduğunu Panama'da çok rahat görüyorsunuz. Evet, doğrudur. Türkiye'deki ekonomik koşulları göz önünde bulundurduğunuzda burada enflasyon %3-5 falan gibi bir rakam. Hani bir şeyin fiyatının yıllar boyunca aynı kalması bana çok garip geliyor açıkçası. Alışmak ilk başta hani biraz zor olmuştu benim için ama şimdi gerçekten çok rahat görüyorsunuz. Hani gidiyorsunuz marketten ekmek alıyorsunuz. 5 yıl önce de fiyatı atıyorum $2'dı. Aradan 5 yıl geçti hala $2 hiç artmıyor yani fiyat. Evet. Hep aynı. Bu çok aslında çok büyük bir avantaj. Yani böyle bir yaşam varmış dedirtiyor. Diğer taraftan vergilerin az olması da çok büyük bir avantaj. Hani kazancınız cebinize kalıyor. O çok büyük bir artı burada. Eğer yurt dışında çalışıyorsanız onun zaten hiç vergisi yok. O da çok büyük bir artı bizim için. Öyle olduğu için de hani ekonomik şartlar Türkiye oranla çok çok farklı burada. Tabii ve ki. Çok da avantajlı. KDV oranlarımız da çok daha düşük. Yani %7 KDV. %7 evet. Onun haricinde bazı şeylere ulaşmak herhalde Panama'da daha kolay. Ne bileyim, lüks bir arabaya ulaşmak Panama'da daha kolay. Kesinlikle. Bir eve ulaşmak Panama'da daha kolay diyebiliriz. Evet. Fiyatlandırmadan dolayı, hayat standardından dolayı, kazancın belki döviz, dolar bazında olmasından dolayı. Ben şunu düşünüyorum. Mutlaka birçok insan bu çektiğimiz videoyu, bu konuşmayı görecek. Benim düşüncem, kişisel düşüncem, Panama'ya çalışmak için gelmek belki Avrupa'ya gidip çalışmak gibi bir şey değil. Çünkü Panama halkının kendi vatandaşına karşı belirli kanunları var. Onları korumak açısından da iş ilk Panama vatandaşlarına veriliyor. O yüzden bunu seyreden, bize ulaşmak isteyen kişiler Panama çalışmak için ya da iş bulmak için iyi bir bölge değil. Panama yatırım yapmak için iyi bir bölge. Yatırım yapıp para kazanmak için iyi bir bölge. Panama'nın bir alternatifi de yabancı şirketlerde çalışmak için. Aynı şekilde en azından maaş aldığınız zaman onun da vergilendirmesi yok. Evet. Bu da bence ekstra bir şey. Ben Japonlarla çalıştığım için hani bu konuda çok rahatım. Panama'da birçok yabancı şirket var. Özellikle buradaki serbest bölgelerde çalışan yabancı şirket sayısı çok fazla. Eğer onlarda hani bir iş imkanı varsa buraya gelmek çok avantajlı. Çünkü bu şirketler zaten vizenizi sizin için alıyorlar. Bütün koşulları, şartları yerine getiriyorlar. O yüzden de bu çok avantajlı bir durum. Diğer taraftan hani bir şirket için buraya gelip kendi işini kurup burada kalmaya devam etmek de çok avantajlı. Bunun için de hani ilk başta uygun bir avukatlık şirketiyle çalışmak gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü öteki türlü süreç çok uzuyor. Ama uygun koşullarda alternatif çözümleri sunan birileriyle çalışmak çok büyük bir avantaj. Bir de sizinle çalışırken bizim en büyük avantajımız yani Türkçe konuşuyoruz, Türkçe anlaşıyoruz. O çok büyük bir rahatlık. Tabii ki. Çünkü burada birçok şeyin işte apostillenmesi gerekiyor, Türkçe'ye çevrilmesi gerekiyor vesaire falan gibi şeylerde hiçbir zaman sıkıntı yaşamıyoruz. O yüzden bu çok büyük bir rahatlık. Ama diğer taraftan mesela bizim çalıştığımız Japon şirket de artık sizinle çalışıyor. Onlar da mesela buraya bir Japon gönderecekleri zaman önce evrakları geliyor. Siz burada her şeyi hazır ediyorsunuz. Ondan sonra onlar geliyorlar. O çok büyük bir avantaj. En azından aynı dili konuşuyor olmak çok büyük. Tabii ki insanın kendini ifade ediyor olması önemli bir şey. Önemli. Tabii ki şuna da değinmek lazım. Panama'da ciddi bir Türk cemaati yok. Evet. Bunu açıkça söylemek lazım insanlara. Herhalde tahmin ediyorum belki 1500, o 500. O kadar bile olmayabilir. O kadar bile olmayabilir değil mi? Herhalde çok daha az. Küçük bir Türk topluluğu var burada. Fakat tabii ki yeni bir hayat için Panama güzel yerlerden bir tanesi. Herhalde bugün konuşabileceğimiz şeyler 3 aşağı 5 yukarı bu kadar gibi gözüküyor. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bize katıldınız, fikirlerinizi söylediniz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.